Hepinize merhaba arkadaşlar. Droid kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Steam oyunlarını nasıl Android telefonunuzda oynayabilirsiniz bunu göstereceğim. Daha önceden de bunun videosunu çekmiştim kanalda. Velev ki güncelleme geldi Game Hub'a. Bir sürü değişiklik oldu. Teması bile değişti. Ben de tekrardan çekim dedim. Ve Steam üzerinden göstereceğim bu sefer. Diğerinde yerel dosyalardan gösteriyordum. Yerel dosyalardan tekrar gösterebilirim bu arada. Neyse hiç uzatmadan videoya geçelim. Game Hub programını indiriyorsunuz. Ben şu an 6.0.4'ü kullanıyorum. Bunun linki Telegram grubumda var. Oradan indirebilirsiniz veya Google'a da yazıp indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra giriyorsunuz. Karşınıza bir ekran çıkacak. Bunlar benim kendi kütüphanem. Sizde bunlar görünmeyecek mi muhtemelen. Giriş yaptıktan sonra şöyle ekranı görüyorsunuz. Hemen ortadan yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Burada PC Game. Bunlar sizin yerel yükledikleriniz. Steam, Epic, Retro Games var. Retro'yu bilmiyorum. Epic Games de var. Burada Epic'ten de oyun yapabiliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da gösteririm bir sonraki videoda. Şimdi Steam'imi göstereceğim. Steam kısmına geliyorsunuz. Muhtemelen siz giriş yapmadığınız için burası görünmeyecek. Bunlar benim kendi Steam hesabımdaki oyunlar arkadaşlar. Steam kütüphanem. Bütün oyunlar çalışmayabilir. Telefonunuz desteklemeyebilir. Yeterince güçlü bir telefonunuz yoktur. İndirdiğiniz oyunu oynayamayabilirsiniz. Benim kendi kullandığım telefonun özellikleri açıklama kısmında yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. O şekilde bir yola çıkabilirsiniz. Hani sizin telefonunuz özelliklerine de bakarsınız internetten falan fistan. Şimdi ben hangi oyunda göstereyim bunu? Giriş yaptınız diyelim. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Basit aslında. Şimdi nerede Euro Truck vardı bende. Hemen Euro Truck yükleyelim. Tıklıyorum Euro Truck üzerine. Zaten burada görselleri geliyor Steam'deki. Bu şekilde. Sağda Get Game yazıyor. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Ne diyor? 209 GB boş yerim varmış telefonda. Oyunun boyutu 34.7'ymiş. Buralara dikkat edersiniz. Kötü bir telefonunuz varsa yanlış anlamayın beni. Düşük özelliklere sahip bir telefonunuz varsa gelip de Euro Truck Simulation 2'yi yüklerseniz açılmayabilir. Düşük grafiklerde hani kasabilir. 10 FPS 5 FPS alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şöyle install dedim bir kere. Start download dedi. İndirme başlıyor. Başladı mı? Henüz başlamadı. Fazla edit yapmayacağım videoyu. Kesmeyeceğim. Uzun olabilir. Tamamdır. Gördüğünüz gibi indirme başladı. Şöyle göstereyim. Gayet hızlı bir şekilde iniyor bende. İnternetim biraz hızlı. Sizde de bu hani internetin hızına göre değişebilir indirme hızı. Videoyu durdurayım. İndikten sonra tekrar başlatacağım. Şu şekilde oyun başarıyla yüklendi. Play Now yazdı zaten. Görseller de bunlardı. Geri çıkalım. Play Now'a basarak da oyuna girebilirdim bu arada. Şöyle. Buradan da çıkalım. Buraya geldi. Ana ekrana. PC Games'e gelmiş mi? Aynen buraya da gelmiş. Buraya da geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyun yüklendi. Oyuna ilk girdiğinizde Game Hub cihaza göre kendi ayarlarını, alternatif ayarları entegre ediyor. İndirmesi gereken bir driver vesaire varsa indiriyor. Yoksa indirmiyor ve oyuna giriyor. Oyun çalışabilir, çalışmayabilir. Yeni çıkan bir emülatör. Gelişiyor. Her gün güncelleme falan yayınlıyorlar zaten. Bir girelim. Çalışmazsa kendi ayarlarımızı yapacağız. Onu da göstereceğim. Tıkladım. Play Now dedim. Bir dakika. Ha, aynen. Ne diyor? 64 bit Direction falan filan. Play Now diyelim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Qualcomm 849 driver'ı gerekiyormuş mesela onu indiriyor 12 MB. Genelde 10 MB, 100 MB, hadi en fazla 150 MB falan oluyor indirmesi ekstradan. Kendi ayarlarını yapıyor. Burada oyuna girebilir, oyundan atabilir. Oyundan atarsa kendimiz manuel yapacağız.
Ee, Bilmiyorsanız ben paylaşıyorum oyun videolarını ve ayarlarında videolarda yer veriyorum. O ayarlardan da bakıp yapabilirsiniz. Kanalımda bir sürü oyun videosu var. Bunların hepsinin kendi özel kişisel ayarlarıyla beraber paylaşıyorum. Hani oyun sizin cihazınızda açılmıyorsa oradaki benim paylaştığım ayarları da deneyebilirsiniz. İndirme linklerini de Telegram kanalım var. Orada paylaşıyorum. İndirdiğim siteleri falan. Çünkü her oyunu Steam'de indiremeyebiliyoruz. Pahalı olabiliyor. Korsan'a da karşıyız bu arada tamamen. Bazı oyunlar hemen açılıyor. Bazılarının açılması da biraz sürüyor. Bundan 5 yıl önce falan olsa bu oyun videolarını görsem böyle telefondan oynadıklarını Euro Truck vesaire GTA 5. Bunlara scam derdim de artık 2025 yılında teknoloji o kadar ilerledi ki telefonlar falan bunlar normal geliyor artık. Yorumlarda dikkat ediyorum. Okuyorum bütün yorumları tek tek. Bazen yazıyorlar scam diye. Scam falan yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Oyun açıldı. İnşallah sesim geliyordur. Şöyle yapayım bir. Yana bir kere kaydırdığınızda pencere açılıyor bu arada. Settings, System Volume. Bunu 3-5 yapsam inşallah sesimde bir sıkıntı olmuyordur. Yukarıda CPU kullanımını gösteriyor. %18, 37, 25 değişiyor. RAM kullanımı. Ondan sonra PWRO tahminimce batarya kullanımı. TMP'de telefonun derecesini gösteriyor. Ama o dereceye inanmıyorum ben. Bazen yanlış gösteriyor. Hemen sağdaki de FPS. FPS limiti oluyor genelde her oyunda 60. Onu nasıl kaldıracağınızı da göstereceğim. Oyuna girdi. Ne diyordum? Ha. Bazen düşük FPS alabilirsiniz. Nasıl o düşük FPS'i de daha arttırabileceklerinizi de göstereceğim. Ne demiş? Ignore diyelim. Yani gördüğünüz gibi bir oyun açıldı. Steam'den indirdim. Steam'iniz yoksa direkt şey de yapabilirsiniz. Hani herhangi bir siteden de indirip şey yapabilirsiniz. Onun da videosu var kanalımda. Bu Euro Truck'ı gösterdikten sonra onu da nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Ne yapıyoruz burada? Karakter oluşturuyoruz. Drive'ın merhaba edin efendi falan fistan. Devam diyelim. Bu arada ekrana bir kere dokunduğunuzda dokunmatik panel çalışıyor böyle. Sanal joystick tuşları var burada. Bunlarla da yapabilirsiniz ama ben böyle parmakla daha kolay olduğu için böyle kullanıyorum. Dil demiş İngilizce de kalsın. Global'e düşer belki video. Container diyelim. Connect demiş. Connect later. Ne fark ediyor bu? Bayağıdır oynamıyorum. Bilmiyorum. Şöyle tıkladım. Download upgrade falan indirme. Güncelleme istemiyorum. Kısacık bir video çekip çıkacağım zaten. Kontroller demiş burada. Joystick kontrolü var mı acaba? Skipleyeyim ben burayı ya. Şimdi kontrollerle uğraşamayacağım. Şimdi hazır oyun açılırken göstereyim. Bir kere yandan kaydırıyorsunuz. Böyle bir panel açılıyor. Burası kontrol arkadaşlar. Yani ekrandaki şu sanal tuşları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Performans, setting. Keyboard'a tıklayınca da klavye açılıyor. Ekranda bir şey yazmanız gerektiğinde buraya tıklarsınız. Falan ok bir yer seç diyelim. Seni seçeyim. Türkiye nerede? Portland falan filan. Joystick tuşları çalışıyor. Yakın uzak yapılıyor muyuz? Yok. Şimdi canım memleketim nerede? Gözümün önünde muhtemelen. Ama ve lakin ben bulamıyorum. Neyse. Portland yapmayalım. German yapalım. German. Devam. Bazı oyunlar joystick tuşlarını destekliyor arkadaşlar. First shop, start, yes. Aynen bu tür istiyorum. Bazı oyunlar joystick tuşlarını destekliyor. Yani bu ekranda gördüğünüz sanal tuşlarla oynayabilirsiniz. Bu joystick olarak geçiyor. Zaten anlamışsınızdır. X, Y, B, A, ne bileyim L, T, L, B, L3, R3. Oyun joystick tuşlarını desteklemiyorsa bu tuşlarını değiştirebilirsiniz. Normalde kendiniz ayarlıyordunuz. Artık başkalarının ayarlamalarıyla da oynayabiliyorsunuz.
Onu da hemen şöyle göstereyim. Yana kaydırıyorsunuz. Kontrol ekranındayız. Gamepad Manager demiş. Stick Sensitivity falan fistan. Nereden yapıyorduk? Ha, aynen buradan. Burada Switch Virtual Button Layout diyor. Mesela buraya tıkladınız. Burada başkalarının ayarlamalarını da görebiliyorsunuz. Direkt buradan da kendinize şey yapabilirsiniz veya kendi hesabınızda hazır kendi ayarlarınız varsa onları da kullanabiliyorsunuz. PC demiş. Var mı burada Euro Truck diye yazan? Hemen bakalım. GTA 4 ETS 2 ayarı demiş mesela arkadaşım biri. Gördüğünüz gibi böyle ayarlama yapmış. Gayet de güzel olmuş. İşimizi görür. Apply diyelim. Apply dediğimizde bu şekilde kontrollerimiz arkadaşın ayarlamaları gibi oluyor. Ama bu ekrana girmişken performansı da göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 45 FPS alıyor. Resim F2 1 2 3 nerede? 1 2 3 lazım bana. Hayır bu değil. Kamerayı değiştirmek istiyorum. R R de değil. Neyse ben rastgele tuşlara basmayı bırakayım en iyisi. Mesela 1 2 3 tuşları eksik burada. Niye eksik bilmiyorum. Arkadaş eklememiş. Onları eklesek güzel olur. Nereden ekliyoruz? Buradan değil. Joystick de bağlayıp direkt oynayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yorumlarda arkadaşlar yazanlar oluyor. Şimdi ben kendim joystick tuş eklemek istiyorum. Nerede bizim kullandığımız? 3 noktaya tıklayalım. Edit diyelim. Şimdi herhangi bir yere tıkladım. Herhangi bir yer olmasın. Şurası olsun. Artı dedim. Buton keyboard demiş. Buton olsun. Butonda ekstralarını ayarlamayacağım. Direkt key diyorum. Buradan bir nerede? Bir. Tamam. Bu bir olsun. Bir tane daha ekleyelim şuraya. Hemen yanında olsun. Bu da 2 olsun. Bu ayarladığım 1 2 bu arada kamera. Klavyede 1 2 3 falan tıkladığınızda kamera değiştiriyor. Kamyonu dışarıdan görmek istiyorum. Sonuçta Euro Truck yani. Ve telefonda. K diyelim tekrardan. Bunu da 2 olarak atayalım. Ben bu arada nasıl tuş ataması yapacağınızı da göstermiş oldum. Tamam 2'yi de yanına koydum. Tekrardan böyle ekrana buraya koymak istiyorum. Buradan artıya tıklıyorum. Buton diyorum. En aşağıda K diyorum. 1, 2, 3. Yeter herhalde bu kadar kamera açımız. Bunu da hemen şöyle bir hop yanına ayarladık mı? Temiz oldu. Geri yapıyorum bir kere. Save'liyorum. Tamamdır. My Layout benim kendi kişisel ayarlarıma geldi. Euro Truck 2 diye. Üstüne bir de benim kendi güncellemiş halim geldi. Geri çıkıyorum. Bir daha geri çıkıyorum. Gördüğünüz gibi geldi burada. 2 dedim. 3 dedim. Bunlar kamera açısı. Ekran dokunmatiğiyle böyle sağ sol yapabiliyorsunuz. Dokunmatik paneliniz hala çalışıyor. Biraz ileri alayım. İleri alamıyorum. Kontağı çalıştırmam gerekecek. Çalıştı mı? Çalıştı. İnşallah sesimi boğmuyordur. Onu tekrar söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Game Mode'un kendi ayarlarıyla direkt 44 FPS bir şekilde Euro Truck Simulator 2 oynayabiliyorum. 40 FPS düşüyor, yükseliyor. Peki ben bu ayar FPS'i nasıl yükselteceğim? Sağa kaydırıyorum, performansa geliyorum. Öncelikle bir FPS limitini kaldıralım. Buradan limitleyebiliyorsunuz. Mesela 30 yaptım. FPS'im ne oldu? 35 yaptım mesela. 35'e düştü. Niye 35'e sabitledim? Neyse bunu direkt şöyle kapatabiliyorsunuz. FPS limitimiz kalktı. Hemen bir üstünde Frame Generation var. Bu GameOb'un eski sürümlerinde yoktu. Yeni eklendi. Şimdi buraya geliyoruz. Bu tamamen şu AMD'deki FSR, Nvidia'daki DLSS değil. O grafiği güzelleştiriyordu. Frame Generator bilgisayarda olan yeni ekran kartlarında biliyorsunuz. Ekranda yapay zeka ile görsel oluşturuyor. Bu da FPS'inize olumlu bir şekilde etki ediyor. Bunu açtım. Direkt bal ortalama modda verdi. Zaten FPS'teki yükselişi gördüğünüz 70-80 gayet güzel. Şimdi bunu ne kadar yükseltirseniz FPS'iniz o kadar artar. Oyun dondu galiba. FPS'iniz o kadar artar ama çözünürlüğünüz düşer. Çünkü ekranda daha fazla yapay zeka ile görüntü oluşturmaya başlayacak. Görselinizde laglar, bug'lar olabiliyor. Bunu düşürürseniz tabi yine oluşturacak ama daha düşük bir şekilde. Eco mesela
power saving demiş. Şarjınızı daha az yer. FPS'i de bu arada seyrediyorsunuz, umarım görüyorsunuzdur ekran ortasında yukarıda. Düşüyor, ona göre çıkıyor. Bu Boost'ta ben kullanıyorum. Siz kendinize göre ayarlayın. Bazı oyunlarda max'a çektiğinizde oyun gerçekten çamur gibi görüntü veriyor çünkü. Geri çıktım. Gördüğünüz gibi ne kasma var ne donma. Euro Truck Simulation 2 oynuyoruz telefonda bu şekilde. Hemen gaza da basalım. Left, right bu şekilde. Bire tıklayıp kamerayı da içeri aldık mı tamamdır. Şimdi bunda daha fazla max FPS nasıl alırım onu da göstereceğim. Ne diyor? Ne inç falan fistan. Ben bu oyunu oynarım, telefonda dursun. Steam'deki oyunu bu şekilde telefonda oynayabiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir geri kaydırıyorum. Settings'te bir şey yok. Zaten burada yazıyor. Performansta başka nelerimiz vardı? HDR mod varmış. CRT Effect diyor. Super Resolution. Süper görüntü kalitesi falan herhalde. Bunu açsam FPS düşer mi? Ama grafikte direkt bir farklılık oldu. Ama tabi bunlar FPS'i de etkileyen şeyler. Her oyunda açamazsınız veya her telefonda açamazsınız. Kaliteyi bayağı canavar gibi yaptı. Keskinliği falan maxladı. Neyse dursun. Oyun zaten kasmıyor şu an. 70 FPS'te oynanır. Ya da kapatayım, olabildiğince yüksek FPS değerlerinde kalsın. HDR desek. Bu da HDR'da karanlık oluyor biraz daha. Bunu da aynı şekilde kapatalım. Seviyeleri varmış bunda kendi içinde. Geri çıktım burada. Burada başka anlatabileceğim, bilmeniz gereken bir şey yok. Diğerleri boş şeyler. Ayarlara bakıyorduk. Keyboard mesela. Bazı oyunlarda kullanıcı adı yazmanı istiyor. Oraya bir kere tıklayın. Tıkladıktan sonra yana kaydır. Keyboard dediğinizde ekranda sanal bir klavye çıkıyor. Bu klavyeyle de oynanıyordu diye hatırlıyorum ya. Bir W'ye basayım. Yok. Gidiyor mu? Yok, gitmiyor. Tamamdır. Düşünüyorum, başka anlatacağım bir şey var mı? Yok. Oyunu kapatırken şuradan exit demeyin arkadaşlar. Yine o şekilde de kapanıyor ama bazı oyunları kaydetmiyor ilerlemenizi. O yüzden oyunlarda oyun içinden çıkmanız daha sağlıklı. ESC diyorum buradan. ESC dedikten sonra mesela nerede? Benim klavyem burada. Sistem diyeyim. Oyun grafiklerini de ayarlayabiliriz aslında. FPS 300'e kadar çıktı. Oyun içindeki görseli bazı oyunlar otomatik cihazınıza göre düşürüyor veya yükseltiyor. Bazı oyunlar hiç ellemiyor. Direkt max grafikte başlatıyor sizi. Şimdi grafikler de okey ya aslında. Hani ayarladığı ayarlar gayet başarılı. Oyun kasmıyor sonuçta. Kassaydı ama ayarlara girip bütün grafikleri çekebildiğim kadar max'a dibe çekerdim. Grafik ayarı buradaymış. Oyun kassaydı girerdim buraya, grafikleri çekebildiğim kadar aşağıya çekerdim. Tamam, açıldı. Çözünürlüğü buradan ayarlıyorsunuz. Şöyle geri çıkalım ki oyun neredeyse low medium'a çekmiş benim telefonda. Bazı şeyleri high'ta. Onun dışında genel olarak low'da, medium'da. Kendinize göre de ayarlayabiliyorsunuz tabii ki de. Burada Euro Truck oynamayı öğretmiyorum. Sadece Game Mode'dan bahsedelim. ESC dedim, ESC dedim. Oyunu buradan kapatıyorduk en son. Sistem. Ne diyor? Save game mesela. Orada save game yazıyor. Save game'e tıklayın, ondan sonra kapatın oyunu ki daha save'iniz silinmesin, öyle söyleyeyim. Şimdi ben video çekiyorum ama fazla Euro Truck'ta zaten kayıt da yok. Direkt exit'ten çıkacağım. Şimdi oyun bizde direkt açıldı. Ama sizde açılmayabilir. Her cihaz aynı tepkiyi vermeyebiliyor her oyunda. Burada ne yapıyoruz? Hemen şurada 4 tane böyle nokta var. Buraya tıklıyoruz. PC Engine yazıyor direkt sol üstte. Oraya bir kere tıklıyorsunuz. Burada emülatörün oyun için ayarları çıkıyor arkadaşlar. Her oyunda farklı ayarlayabiliyorsunuz. Grafiğe geldim mesela, kasıyor diyelim. Buradan çözünürlüğü düşürebilirsiniz veya yükseltip tam ekran yapabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz oyuna girdiğimde telefonumun sağ ve sol kısımları siyah. Çünkü oyun bilgisayara göre ayarlanmış, bilgisayar ekranlarına göre. Buradan şöyle özel çözünürlük yazıp ayarlayabiliyorsunuz.
110 ne kaçtı? 1280, buraya da 600 yazdın. 600 de mi? 900 yazdığınızda tam ekran oluyordu diye hatırlıyorum. Buradan çözünürlüğünüzü yükseltebilirsiniz. Ondan sonra aşağı iniyorum. Burada CPU driver'ınızı ayarlıyorsunuz. Cihazınıza göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum her oyun her driver'da da çalışmıyor. Ben genelde oyunların hepsinin videosunu çekmeye çalışıyorum. Ve özel ayarlarını da paylaşmaya çalışıyorum. Her oyunun ayarları farklı gerekebiliyor çünkü. Oyun açılmazsa buradan atıyorum. Bunun Qualcomm'da çalışmadı. Buradan ne yapıyorum ben? Genelde turnupe çekiyorum. Ee, Snapdragon 850 işlemci var benim telefonumda. O yüzden A8 yazanları seçmeye özen gösteriyorum. Ya da genelde Turnip'in en güncel sürümünü kullanıyorum. Gen 8 ve 30 yazıyor mesela. O gayet güncel bir sürüm. Oyun çalışmazsa ona geçirirdim. Kendi cihazınızda. Siz de aynı şekilde kendi cihazınızda yapabilirsiniz. Veya buradan ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini tek tek anlatırdım da video acayip uzar. Burada RAM limitini limitleyebiliyorsunuz. Genelde ben limitsiz de kullanıyorum. Size de onu tavsiye ederim. Ama bazı eski tip oyunlarda bunu düşürmeniz gerekebiliyor. Çünkü oyun sapıtıyor. Aynı şekilde compatibility'ye geçtim. Mesela buraya geldik. Bu da oyunun FPS'ini gayet etkileyen bir şey. Buraya gelip ekstrem diyebilirsiniz. Oyunun grafiğin oyunun FPS'ini bayağı yükseltiyor hissettirmeden. Ama bazı oyunlarda ekstremde çalışmıyor. Performans stabil falan oluyor. Hemen aşağı indim. Başka ne var? Burada da 8 çekirdek işlemcinin hangi çekirdeklerini kullanmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Onun haricinde Steam ayarlarım bu benim. Offline mod var, online veya. Şöyle yapalım. Burada mesela bazı oyunlar DX 11 ve 12 gerekebiliyor. Onları buradan ekliyorsunuz. Buradan. Bunların hepsini ben tek tek videosunu çekeceğim. Mesela geleceğim buraya. CPU driver. Sadece CPU driver'ı anlattığım bir video. Bunların hepsini. Bu, bu sürümlerin arasındaki farkı, yenisini neden kullanmalıyız? Bazı oyunlarda neden eskiye çekmeliyiz? Turnip ile Qualcomm'un arasındaki farkı. Bunları hepsini sonradan anlatacağım. Bu videoda anlatırsam çok uzun olur. Veya DX ne işe yarar? Bunda ayrı bir video. Hepsini böyle ayrı ayrı video yapacağım. Şöyle de bir şey var. Bu Game Hub'ın eski sürümünde yoktu. Mesela geldiniz, ayarlamayı bilmeyen birisiniz ve istediğiniz oyunun ayarları da YouTube'da videosu yok, bulamadınız hani başkası paylaşmış mı diye, bu ayarlarda çalışıyor diye. Burada hemen sağ üstte recommended yazıyor. Oraya bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü ayar var. İnsanlar paylaşıyor. Ne demiş? ETS optimize mesela veya setup pro yazmış. ETS 2 remix yazmış. Bunları da deneyebilirsiniz. Buradaki insanlar paylaşıyor çünkü burada ayar. Ben genelde bunları kendi yaptığım ayarlar çalışmazsa veya hiçbir ayar bulamazsam buradan direkt böyle birine tıklıyorum. Yükleniyor. Buradan bakıyorsunuz. Bu ayarları adam işaretlemiş. Yukarıdaki apply'e tıkladığınız gibi bu ayarlar size geçiyor. Bu arkadaşın neymiş işlemcisi? Mali G615 MC6. Eğer sizin de işlemci buysa direkt apply'e tıklayıp oyunu oynayabilirsiniz. Şöyle geri çıkalım. Burada kendi hesabınızda kaydettiğiniz hazır ayarlarınızı görebiliyorsunuz. Ama ben kaydetmediğim için burada görünmüyor. Geri çıktım, bir daha geri çıktım, geri. Şimdi Steam hesabınız yok. İnternetten herhangi bir siteden indirdiniz oyunu. Yukarı kaydırıyorsunuz. Şurada import yazıyor. Gördünüz değil mi? Oraya bir kere tıklıyorsunuz. Bu arada indirdiğiniz dosyayı çıkartın. Zip'ten çıkartın yani. Zip olarak indiriyorsunuz ya. Download'a geliyor genelde. Mesela hangi oyun? Ee, Subnautica diyelim. Burada giriyorsunuz. Burada bir tane eksi oluyor. Eksiye tıklıyorsunuz. Confirm dediğiniz zaman buradaki kütüphanenize ekleniyor. İnternetten indirmiş olduğunuz oyun. Üzerine tıkladığınızda oyuna giriyorsunuz veya oyundan attı buradan PC setting'ten tekrar ayarlamanızı yapıp tekrar deneyebilirsiniz veya internetten de bakabilirsiniz. Oyunların çoğunun videosunu ben paylaşıyorum. Dediğim gibi linkleri de Telegram grubumda mevcut. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz.
Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.